Beyaz elbisesinin uçuşan eteğiyle hafızalarımızda yer edinen, gelmiş geçmiş en büyük ikonlardan. Amerikalı oyuncu Marilyn Monroe'nun hayat hikayesi sizlerle. Marilyn Monroe, 1 Haziran 1926 tarihinde Amerika'nın Los Angeles şehrinde Gladys Baker'ın 3. çocuğu olarak dünyaya geldiğinde annesi ona Norma Jean Mortensen adını verdi. Biyografi yazarlarının çoğunluğu Norma Jean'in biyolojik babasının Charles Stanley Gifford olduğunu iddia etseler de kanıtlanmış hiçbir bilgi bulunmamaktadır. Doğumundan bir süre sonra annesi Norma Jean'in bakım masraflarını karşılayamayarak kızını Katolik bir aile olan Albert ve Ida Bollander çiftine evlatlık olarak verdi. Zamanla olanakları düzelen Gladys kızını geri almak istedi. Fakat aile Norma Jean'i annesine geri vermek istemedi. Yasal yollara başvuran Gladys, 1933 yılında kızının velayetini tekrar geri aldı. 1934 yılının Ocak ayında Gladys'in psikolojik rahatsızlık nedeniyle hastaneye yatırılmasının ardından Norma Jean'in bakımını birçok farklı aile üstlendi. 1935 yılının Eylül ayında yetimhaneye yerleştirilen Norma Jean, burada 3 yıl kadar kaldıktan sonra 1938 yılının Eylül ayında yetimhaneden ayrılarak teyzesinin yanında yaşamaya devam etti. Hayatını düzene oturtamayıp birçok sorunla karşı karşıya kalan Norma Jean, yetimhaneye geri dönmek istemedi ve evlenmeyi bir çare olarak gördü. 19 Haziran 1942 tarihinde komşularının 21 yaşındaki oğlu James Daugherty ile 16. yaş gününün hemen ardından evlendi. İkinci Dünya Savaşı'nın devam ettiği bu dönemde Amerika askerleri için propaganda ve eğitim amaçlı filmler çekmeye başladı. Konu ile ilgili belgeler toplayan fotoğrafçı David Conover, mühimmat üreten bir fabrikada çalışan Norma Jean'in de fotoğraflarını çekti. David Conover'ın çalışmalarında bir süre daha modellik yapan Norma Jean, fabrikadaki işi bırakarak 1945 yılının Ağustos ayında Blue Book adlı model ajansıyla sözleşme imzaladı. Maddi olarak zorluk çektiği bu dönemde daha fazla iş teklifi alabilmek için ajans direktörünün tavsiyesiyle saçlarını bir daha değiştirmemek üzere sarıya boyattı. Bu değişim ile kısa sürede mankenlik ajansının en çok talep edilen modellerinden biri olan Norma Jean, güzelliğiyle Century Fox film şirketinin yöneticisi Ben Lyon'ın da dikkatini çekti. Başarılı geçen deneme çekiminin ardından 1946 yılının Ağustos ayında Century Fox ile sözleşme imzalayan Norma Jean, Ben Lyon ile birlikte karar vererek ismini Marilyn Monroe olarak değiştirdi. Marilyn Monroe, sinema sektöründe kariyer yapmasını istemeyen eşi James Daugherty'den 1946 yılının Eylül ayında boşandı. Marilyn Monroe'nun oynadığı ilk 2 film başarısız olunca Century Fox kendisiyle yeni bir sözleşme imzalamadı. Film sektöründeki önemli kişilerle bağlantı kurmayı başaran Marilyn Monroe, 1948 yılının Mart ayında Columbia Pictures ile sözleşme imzaladı. 10 Şubat 1949 tarihinde vizyona giren Ladies of the Chorus adlı filmde ilk kez başrol oynadı. Filmde sergilediği performansı yetersiz bulan Columbia Pictures, Marilyn Monroe ile olan sözleşmeyi yenilemedi. 1950 yılının Aralık ayında Century Fox ile yeniden sözleşme imzalayan Marilyn Monroe, oynadığı filmlerde oyunculuk yeteneğini ön plana çıkartmak için eğitim almaya devam etti. 1952 yılının Ocak ayında ilişkisinin başladığı ünlü beyzbol oyuncusu Joe DiMaggio ile 14 Ocak 1954 tarihinde evlendi.
1953 yılında vizyona giren Niagara, Gentlemen Prefer Blondes ve How to Marry a Millionaire adlı filmlerde sergilemiş olduğu performansla oyunculuk kariyerinde zirveye çıktı. 1954 yılının Eylül ayında çekimlerine başladığı The 7 Year Itch adlı filmde metro ızgarasından çıkan havanın beyaz elbisesinin eteğini havaya uçurduğu bir sahne çekildi. Metro ızgarası sahnesi Marilyn Monroe'nun hafızalarda kalan en ünlü sahnelerinden biri oldu. DiMaggio'nun bu sahnenin ardından kıskançlık krizlerine girmesiyle Marilyn Monroe'nun 9 ay süren evliliği 1954 yılının Ekim ayında sonlandı. Bu dönemde sıkça kullanmaya başladığı sakinleştiriciler, uyuşturucular ve alkol kariyerini olumsuz yönde etkilemeye başladı. 1955 yılının ortalarında başlayan yazar Arthur Miller ile olan ilişkisi, 29 Haziran 1956 tarihinde New York'ta gerçekleşen sade bir törenle evliliğe dönüştü. 29 Mart 1959 tarihinde vizyona giren Some Like It Hot adlı filmde sergilediği performansla 1960 yılında düzenlenen Golden Globe ödül töreninde en iyi kadın oyuncu dalında ödülün sahibi oldu. Marilyn Monroe'nun evliliğinde oluşan sorunlar çözülemeyecek boyuta gelince 20 Ocak 1961 tarihinde Arthur Miller ile boşandı. Yaşadığı ilişkiler, sağlık sorunları ve filmlerde sergilediği başarısız performanslar nedeniyle kariyerinde hızla düşüş yaşayan Marilyn Monroe, bu kötü gidişe dur demek için 1962 yılında Something's Got to Give adlı filmde oynamaya karar verdi. Düzensiz yaşamının yanında sıklaşan sağlık sorunları ve setlere geç gelmesi nedeniyle filmin yapım aşaması beklenenden yavaş ilerledi. Marilyn Monroe, Something's Got to Give adlı filmin çekimlerini tamamlayamayarak 4 Ağustos 1962 tarihinde Los Angeles'taki evinin yatak odasında yüksek dozda sakinleştirici ilaç alması nedeniyle 36 yaşında hayata gözlerini yumdu. 8 Ağustos 1962 tarihinde düzenlenen cenaze töreninin ardından Marilyn Monroe, Westwood Village Memorial Park mezarlığına gömüldü. Paylaştığımız biyografiyi sonuna kadar dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz. Değerli yorumlarınızla, beğenilerinizle ve de paylaşımlarınızla daha da geniş kitlelere ulaşacağımızı lütfen unutmayın. Sevgiyle ve takibimizde kalın.